Ders bir tarihsel inançlar. Dünya Güneş'in etrafında dönüyor. Ancak uzun bir süre Güneş'in Dünya'nın etrafında döndüğüne inanmak daha mantıklı görünüyordu. Evet, bu tarihte büyüleyici bir nokta. Geosantrik model yüzyıllardır geniş çapta kabul görmüştür. Kesinlikle. Bu inancı değiştirmek için çok fazla araştırma ve gözlem gerekti. Evet, Kopernik ve Galileo gibi isimler bu değişimde çok önemli roller oynadılar. Onların katkıları Güneş sistemi hakkındaki anlayışımızı ilerletmede önemliydi. Kesinlikle. Bilimin zaman içinde nasıl geliştiği şaşırtıcı. Evet ve bize yerleşik fikirleri sorgulamanın önemini hatırlatıyor. Bilim tarihindeki bu önemli anları öğrenmeyi seviyorum. Bunun gibi daha fazla konuyu keşfetmeye devam edelim. Ders 2.0 Sağlık kontrolü. Doktorun neyin yanlış olduğunu bulmak için kan testi veya röntgen yapması gerekebilir. Kulağa ciddi geliyor. Umarım çok endişe verici bir şey değildir. Evet, erken teşhis yaptırmak her zaman daha iyidir. Kesinlikle. Erken teşhis büyük bir fark yaratabilir. Zamanında yakalanırsa bazı sorunların kolayca tedavi edilebileceğini duydum. Bu doğru. Vücudumuzu dinlemek önemlidir. Kendimi iyi hissetmiyorsam mutlaka doktora başvuracağım. İyi bir fikir. Tablidinize dikkat etmek her zaman önce gelmelidir. Endişenizi takdir ediyorum. Çok şey ifade ediyor. Ders 3 Kültürel özlemler. Hayalini kurduğum Müslüman kültürünün ortaya çıkmasına yardımcı olmamın hiçbir yolu yoktu. Bu kulağa zorlayıcı geliyor. Kültürün hangi yönlerini keşfetmeyi umuyordunuz? Geleneklere karşı ilerici, saygısız ve şüpheci bir yaklaşımın hayalini kurdum. Bu ilginç bir bakış açısı. Mirasa saygı duyarak gelişmek önemlidir. Kesinlikle. Modern fikirleri geleneksel değerlerle harmanlamak istedim. Evet, bu dengeyi bulmak daha zengin bir kültürel deneyim yaratabilir. Bu tür konuşmaların daha iyi bir anlayışa yol açabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Anlamlı alışverişlerin kapısını açar. Kültürel evrim hakkında öğrenmeye ve fikirleri paylaşmaya devam etmeyi umuyorum. Ders 4 Sanatsal yolculuk. Eyaletleri dolaştı, sanatı ve kültürü keşfetti. Kulağa büyüleyici geliyor. Seyahatleri sırasında neler yaptık? 1841'den 1843'e kadar Avrupa'yı dolaştı ve zamanın büyük ressamlarını inceledi. Vay, çalışmalarını yakından görmek ilham verici olsa gerek. Kesinlikle. Van Gogh ve Monet gibi ustalardan öğrendikleri onun bakış açısını şekillendirdi. Bunun onun sanatsal tarzını nasıl etkilediğini ancak hayal edebiliyorum. Evet, seyahatin yaratıcılığı nasıl etkileyebileceği inanılmaz. Sanatçıların farklı kültürleri deneyimlemesinin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Çeşitli sanat formlarına maruz kalmak kendi çalışmalarını zenginleştirir. Ders 5 Günlük çeşitlilik. Burada yaşamak her gün çok kültürlü bir festival yaşıyormuş gibi hissettiriyor. Kesinlikle. Burayı bu kadar canlı ve heyecan verici kılan şey çeşitliliktir. Evet,
Farklı kültürlerin bir araya gelerek eşsiz bir atmosfer yaratmasını seviyorum. Dünyanın her yerinden gelen geleneklerin tek bir yerde kutlandığını görmek muhteşem. Kesinlikle. Günlük rutinlerimize çok fazla renk ve hayat katıyor. Yeni yiyecekler denemekten ve çeşitli kültürel etkinliklere katılmaktan keyif alıyorum. Ben de. Her deneyim farklı geçmişlere olan takdirimi derinleştiriyor. Birey olarak öğrenmenin ve büyümenin güzel bir yolu. Birlikte daha fazla kültürel festivali keşfetmek için bir plan yapalım. Ders 6. Yemek planlama ipuçları. Bir ipucu yemeklerinizi önceden planlamaktır. Bütçelemede yardımcı olur. Bu harika bir öneri. Hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlayabilir. Evet, ileriye yönelik plan yaptığımda markette ani alışverişlerden kaçınırım. Kesinlikle. Ayrıca hafta boyunca yemek pişirmeyi çok daha kolay hale getirir. Yemek planını temel alarak bir alışveriş listesi oluşturmayı faydalı buluyorum. Bu çok akıllıca. İhtiyacınız olan her şeyin elinizin altında olmasını sağlar. Ayrıca sürdürülebilirlik açısından önemli olan gıda israfını da azaltır. Evet, bu hem cüzdanınız hem de gezegen için bir kazan-kazan durumudur. Önümüzdeki hafta için yemek hazırlamaya birlikte başlayalım. Ders 7. Canlandırıcı toplantılar. Evet, bu harika olurdu. Ayrıca meyve ve içecek de getireceğim. Kulağa mükemmel geliyor. Taze meyveler her zaman toplantılarda ilgi görür. Kesinlikle. Çeşitlilik için biraz mevsim meyveleri alacağım. Harika fikir. Isleri hafif ve ferah tutacak. Ayrıca atıştırmalıkları tamamlayacak içecekler de hazırlayacağım. Ev yapımı içecekler kulağa çok lezzetli geliyor. Aklında ne var? Limonata ve buzlu çay yapmayı düşünüyordum. Bunlar mükemmel seçimler. Onlar her zaman kalabalığı memnun ederler. Buluşmamız için sabırsızlanıyorum. Ders 8. Oda özellikleri. Aslında odanızda ütü ve ütü masanız var mı? Evet, yapıyoruz. Dolapta elverişli bir konuma sahiptir. Mükemmel. Bu akşam yemeği için gömleğimi yenilemem gerekiyor. Kesinlikle. Seyahat ederken bu seçeneğe sahip olmak her zaman güzeldir. Kabul ediyorum. Görünüşünüz hakkında ne hissettiğiniz konusunda büyük bir fark yaratır. Evet, keskin görünmek geziler sırasında özgüveninizi artırabilir. Bu olanakları sağlayan otelleri her zaman takdir ediyorum. Kesinlikle. Detaylara ve misafir konforuna gösterilen özeni gösterir. O zaman konuya geçeceğim. Uyarınız için teşekkürler. Ders 9. Çocukluk anıları. Seftali bahçesini her zaman hatırlarım çünkü büyükannem ve ben oraya gider ve meyve toplardık. Kulağa çok hoş geliyor. Şeftali toplamak çok eğlenceli olsa gerek. Gerçekten öyleydi. Havadaki olgun seftali kokusu inanılmazdı. Hayal edebiliyorum. Onlarla yaptığınız favori bir tarifiniz var mı? Evet, her yaz birlikte seftali pastası yapardık. Kulağa çok lezzetli geliyor. Ev yapımı tatlı gibisi yoktur. Kesinlikle.
Anneannemle geçirdiğim o anlar benim en güzel anılarımdandır. Yemeğin bizi sevdiklerimize nasıl bağlayabildiği çok güzel. Bir meyve bahçesini tekrar ziyaret etmeyi ve yeni anılar yaratmayı çok isterim. Ders 10 Seyahat hazırlığı. Seyahatinizden önce seyahat kısıtlamalarını veya gerekliliklerini kontrol etmeyi unutmayın. Bu çok önemli. Bu sizi havaalanında birçok sıkıntıdan kurtarabilir. Kesinlikle. Her zaman vize gerekliliklerini de incelemeye dikkat ediyorum. Evet ve varis ülkesindeki sağlık protokollerini bilmek güzel. Kesinlikle. Bilgi sahibi olmak, yolculuğun sorunsuz geçmesine yardımcı olur. Önemli belgelerin kopyalarına sahip olmanın da akıllıca olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Yedekleme yapmak acil durumlarda can kurtaran olabilir. Yaktasan seyahatimize hazırlanmak için bir kontrol listesi hazırlayalım. Harika fikir. Düzenli ve stressiz kalmamıza yardımcı olacaktır. Ders 11 Tarihsel ticaret. Artık Arapların eline geçen ticaretin uzun bir tarihi var. Evet, ticaret yollarının yüzyıllar boyunca nasıl geliştiği büyüleyici. Livingstone'in 1873'te Afrika'da ölmesi, kesiflerde önemli bir asamaya işaret ediyordu. Yolculukları ticaret ve kültürel alışverişlerle ilgili tartışmalara yol açtı. Kesinlikle. Pek çok zorlukla karşılaştı ama anlayışımıza büyük katkı sağladı. Bireylerin tarihsel anlatıları nasıl şekillendirebileceği inanılmaz. Evet, her kasif bir şekilde dünyaya iz bırakır. Haydi onun seyahatleri ve bunların ticaret üzerindeki etkileri hakkında daha fazlasını keşfedelim. Harika bir plana benziyor. Ders 12 Fırsatları bulma. İnternette araştırdım ve otel hakkında olumlu yorumlar okudum. Bu akıllıca bir hareket. İncelemeler karar vermenize gerçekten yardımcı olabilir. Evet, diğer konukların deneyimleri hakkında fikir veriyorlar. Konaklamamız için iyi bir anlaşma yapmayı başardınız mı? Yaptım. Kahvaltı ve ücretsiz otoparkı içeren bir promosyon buldum. Bu harika. Seyahat ederken biraz tasarruf etmek her zaman güzeldir. Kesinlikle. Rezervasyonlarımızı tamamlayalım ve yolculuğun heyecanını yaşayalım. Bekleyemiyorum. Harika bir macera olacak. Evet, orada geçireceğimiz zamanı en iyi şekilde değerlendirelim. Ders 13 Entelektüel katılım. Bir proje bir hükümet sözleşmesi içerdiğinde, neredeyse entelektüel merakın yerini alabilir. Bu ilginç bir nokta. Çoğu zaman odaki gerçek öğrenmeden sadece gereksinimleri karşılamaya kaydırır. Kesinlikle. İnsanlar soru sormayı bırakıp yalnızca talimatları takip edebilir. Evet, süreçte yaratıcılığı ve yenilikçiliği bastırabilir. Yapılandırılmış ortamlarda bile eleştirel düşünmeyi teşvik etmemiz gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle. Fikirlerin gelişebileceği bir atmosfer yaratmak önemlidir. Sizce böyle bir ortamı nasıl teşvik edebiliriz? Açık uçlu sorular sorarak ve tartışmaları teşvik ederek başlayabiliriz. Bu harika bir yaklaşım. Daha ilgili ve motive bireylere yol açabilir. Ders 14 Kitap kulübü başlatmak.
Çevrim içi olarak bu kitap kulübünü kuracağım için heyecanlıyım. Ben de. Okuma keyfini daha çok insana yayalım. Kesinlikle. Paylaşılan hikayeler ve fikirler üzerinden bağlantı kurmanın harika bir yolu. Evet, farklı türleri ve yazarları birlikte keşfedebiliriz. Tartışmalarımızda farklı bakış açılarına sahip olmanın zenginleştirici olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Her üye benzersiz görüşlerini masaya getirebilir. Okuduğumuz her kitapta tartışmalarımızın nasıl geliştiğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. İlk toplantımızın tarihini yakın zamanda belirleyelim. Kulağa iyi geliyor. İlk kitaba geçmek için sabırsızlanıyorum. Ders 15 Düşünceli mesajlar. Bu iyi bir fikir. Karta düşünceli bir mesaj yazabiliriz. Kesinlikle. Kişisel dokunuşlar büyük fark yaratır. Evet, bu aileciyi gerçekten önemsediğimizi ve takdir ettiğimizi gösterir. Kabul ediyorum. İçten bir mesaj birinin gününü aydınlatabilir. Mesajımızı özel kılmak için nelere yer vermeliyiz? En sevdiğimiz bir anıyı paylaşabilir veya minnettarlığımızı ifade edebiliriz. Mükemmel, kişisel ve anlamlı bir dokunuş katar. Yazmadan önce bazı fikirler üzerinde beyin fırtınası yapalım. Birlikte unutulmaz bir şey yaratacağım için heyecanlıyım. Ders 16 Performanslardan keyif alma. Her yıl yüz binlerce insan çeşitli gösterilere katılmaktan keyif alıyor. Evet, sanatın insanları nasıl bir araya getirdiği inanılmaz. Kesinlikle. Canlı performanslar, kayıtların taklit edemeyeceği benzersiz bir atmosfer yaratır. Canlı izleyicinin enerjisini ve sanatçılarla olan bağı seviyorum. Vur, kalıcı aniler bırakan ortak bir deneyimdir. Evet, ayrıca sanatçıları ve sanat camiasını da destekliyor. Bence bu yıl görmek istediğimiz performansların bir listesini yapmalıyız. Bu harika bir fikir. Heyecan verici hiçbir şeyi kaçırmadığımızdan emin olalım. Birlikte daha fazla canlı etkinliğin keyfini çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 17 Elektroniği yükseltme. Heyecanlıyım. Elektronik cihazlarımızı geliştirmek hayatımızda büyük bir fark yaratacaktır. Kesinlikle. Yeni teknoloji günlük rutinlerimizi önemli ölçüde geliştirebilir. Evet, daha iyi cihazlar genellikle daha fazla verimlilik ve üretkenlik anlamına gelir. Kabul ediyorum. Ayrıca boş zamanları daha keyifli hale getirebilir. Evimiz için ne gibi yenilikler yapmayı düşünüyorsunuz? Daha iyi eğlence için akıllı bir hoparlör ve yeni bir TV almayı düşünüyorum. Bunlar mükemmel seçimlere benziyor. Ben tamamen alanımızı daha işlevsel hale getirme taraftarıyım. Evet, seçeneklerimizi araştıralım ve en iyi fırsatları bulalım. Bu yükseltmelerin sunacağı her şeyi deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Ders 18 Ev ısları. Mobilyaların tozunu alabilir ve evin etrafındaki kiri süpürebilirsiniz. Evet, bunlar her şeyi düzenli tutan temel işlerdir. Yatakları da yapabilirsiniz. Temiz nevresimler odayı gerçekten aydınlatabilir. Kesinlikle. Rahat bir atmosfer için yatakların davetkar görünmesi gerekir. Temiz ve düzenli bir alan tutmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle. Daha rahatlatıcı bir ev ortamına katkıda bulunur. Her şeyin üstünde kalmak için bir angarya programı oluşturalım. Bu iyi bir plana benziyor. Birlikte çalışmak işinizi kolaylaştıracaktır. Sorumlulukları sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Ders 19 Kayıp Adaş. Affedersiniz. Babacım kayıp. Bunu duyduğuma üzüldüm. Benim için tarif edebilir misin? Evet, sapına kırmızı etiket iliştirilmiş mavi bir bavul. Teşekkür ederim. Yerinin bulunup bulunmadığını görmek için sisteminizi kontrol edeceğim. Yardımını takdir ediyorum. Seyahat ederken bagajınızı kaybetmek oldukça streslidir. Anladım. Hızlı bir şekilde bulmak için elimizden geleni yapacağız. Orada bazı önemli eşyalarım vardı. Bu yüzden biraz endişeliyim. Hayal edebiliyorum. Gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz. Teşekkür ederim. Umarım yakında ortaya çıkar. Ders 20 Yön bulma. Affedersiniz. Bana en yakın tren istasyonuna kadar rehberlik edebilir misiniz? Elbette. Buradan sadece birkaç blok ötede. Harika. Bana oraya ulaşmanın en iyi yolunu söyleyebilir misin? Evet, bu yoldan dümdüz ilerleyin ve trafik ışıklarından sola dönün. Teşekkür ederim. Oraya yürümek sizce ne kadar sürer? Sabit bir hızla yürürseniz yaklaşık 10 dakika sürecektir. Bu idare edilebilir görünüyor. Yardımını takdir ediyorum. Sorun değil. İyi yolculuklar. Talimatlar için tekrar teşekkürler. Ders 21 Aile yemekleri. Annem ve babam her akşam orada yemek pişirirler. Kulağa hoş geliyor. Aile yemekleri çok özel anlardır. Evet, evimde hep birlikte yemek yemek için toplandığımız bir oturma odası var. Bu harika. Yemekleri paylaşmak ve birbirimizin gününü yakalamak güzel. Kesinlikle. Güçlü bir aile bağı oluşturur. Kabul ediyorum. Yaptıkları en sevdiğiniz yemek hangisi? Ev yapımı makarnalarını seviyorum. Her zaman bir hit. Kulağa çok lezzetli geliyor. Bir gün denemeyi çok isterim. İstediğiniz zaman akşam yemeğine bize katılabilirsiniz. Ders 22 Zorlukları yönetmek. Şu ana kadar ilginç zorluklarla karşılaştınız mı? Evet, son teslim tarihlerine uymak bazen zor olabilir. Tamamen anlıyorum. Yapılacak bu kadar çok şey varken bunaltıcı gelebilir. Kesinlikle. Zamanımı etkili bir şekilde yönetmenin bana çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Görevlere öncelik vermek baskıyı gerçekten azaltabilir. Evet, düzenli kalmama ve önemli olana odaklanmama yardımcı oluyor. Beklenmedik şeyler ortaya çıkabileceğinden esnek olmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Adaptasyon, zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır. Zor zamanlarda birbirimize nasıl destek olabileceğimize dair ipuçlarını paylaşalım. Ders 23 Mimari Özlemler. Nick'in binaları ve çevresindeki alanlar dini bir mekana çok benzer şekilde inşa edilmiştir. Bu ilginç bir bakış açısı.
Bu gerçekten markanın isteklerini yansıtıyor. Evet, tasarım neredeyse kutsal bir his veriyor ve misyonlarının önemini vurguluyor. Kesinlikle. Yaratıcılığa ve yeniliğe ilham veren bir alan yaratır. Mimarinin çalışanları hisleriyle daha derin bir düzeyde bağlantı kurmaya teşvik ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bir çalışma alanı anlamlı hissettiğinde güçlü bir topluluk duygusunu besler. Fiziksel mekanların düşüncelerimizi ve eylemlerimizi nasıl etkileyebileceği büyüleyici. Kabul ediyorum. Düşünceli tasarım üretkenliği ve refahı artırabilir. Gelecekte daha fazla şirketin bu konsepti benimsemesini umuyorum. Ders 24 Kayıt pasaport. Buyurun pasaportum. Hiçbir yerde bulamazsam ne olur? Bu çok önemli bir belge. Kaybolursa hemen bildirmeniz gerekir. Evet, bunun bir güçlük olabileceğini duydum. Süreç nasıl? Öncelikle yardım için yerel elçilik veya konsolosluğa başvurmalısınız. Bu mantıklı. Yenisini almanız konusunda size rehberlik edebilirler. Kesinlikle. Tüm seyahat belgelerinizin düzenli olması önemlidir. Her şeyin kopyasını güvenli bir yerde saklayacağım. Bu akıllıca bir hareket. Daha sonra sizi çok fazla stresten kurtarabilir. Kesinlikle gelecekte daha dikkatli olacağım. Ders 25 Gurur veren moda. Elmas ekilleri için imparatorluk bel elbiseleri çok gurur verici olabilir. Kesinlikle. Beli vurguluyorlar ve güzelce akıyorlar. Evet, çok sıkı olmadan hoş bir silüet yaratıyorlar. Özellikle yaz aylarında ne kadar rahat olduklarını seviyorum. Kesinlikle. Sıradan bir gün veya özel bir gün için mükemmeldirler. Bu elbiseler için favori renkleriniz veya desenleriniz var mı? Düz renkleri tercih ediyorum ama çiçek desenleri de göz alıcı olabiliyor. Evet, çiçek desenleri hoş bir kadınlık dokunusu katıyor. Bir ara yeni kıyafetler için birlikte alışverişe gidelim. Ders 26 Sablikli salata fikirleri. Közlenmiş sebzeler ve limon soslu rengarenk kinoa salatasına ne dersiniz? Kulağa lezzetli ve sablikli geliyor. Kinoayı baz olarak seviyorum. Evet, protein dolu ve gerçekten de doyurucu. Kesinlikle. Ayrıca kavrulmuş sebzeler harika bir lezzet katacaktır. Limon sosunun her şeyi mükemmel bir şekilde bir araya getireceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Salataya ferahlatıcı bir tat katıyor. Bunu bir sonraki buluşmamız için yapalım. Harika fikir. Seninle bunun tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Birlikte yemek pişirmek bunu daha da keyifli hale getirecek. Ders 27 Destek aramak. Bunu bir deneyeceğim. Etkili görünüyor. Arkadaşlarınızdan destek almaya ne dersiniz? Bu harika bir fikir. Bir destek sistemine sahip olmak büyük bir fark yaratabilir. Evet, arkadaşlar motivasyon ve sorumluluk sağlayabilirler. Kesinlikle. Ayrıca yeni bakış açıları ve tavsiyeler de sunabilirler. Ayrıca hedeflerinizi başkalarıyla paylaşmak onların daha gerçekçi hissetmesini sağlayabilir.
Evet, isteklerinize bağlılık duygusu yaratır. Bu yolculuğa arkadaşlarımın yardımıyla başlayacağım için heyecanlıyım. Ben de. Bu yolda birbirimizi teşvik edelim. Birlikte ilerlememizi sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 28. Keyifli deneyimler. Beğenmene sevindim. Hizmetten şikayetçi miydiniz? Hayır, genel olarak oldukça iyi olduğunu düşündüm. Bunu duymak harika. Beklentilerin karşılanması her zaman güzeldir. Kesinlikle. Tüm deneyimi çok daha keyifli hale getiriyor. Hak edildiğinde geri bildirim verilmesi gerektiğine inanıyorum. Evet, yapıcı geri bildirimler hizmetlerin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Olumlu deneyimleri paylaşmaktan da her zaman mutluluk duyarım. Ben de. Bir hizmeti tanımak önemlidir. Başka bir keyif yemek için burayı yakında tekrar ziyaret edelim. Ders 29. Baharat alışverişi. Evet, hemen ama baharat reyonunu bulmam biraz zaman aldı. Bunun nasıl bir his olduğunu biliyorum. Marketler bazen çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Kesinlikle. Düzeni siksik değiştiriyor gibi görünüyorlar. Evet, aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok farklı marka var. Yeni bir tarif için özel bir baharat arıyordum. Hangi baharatı? Füme kırmızı bibere ihtiyacım vardı. Öyle eşsiz bir lezzet katıyor ki. Bu harika bir seçim. Gerçekten yemekleri güzelleştiriyor. Yemeklerimde denemek için heyecanlıyım. Ders 30. Egzersiz rutinleri. Haftada 3 kez mi? Bu çok etkileyici. En sevdiğiniz egzersiz etkinlikleri nelerdir? Kardiyo ve kuvvet antrenmanının karışımından gerçekten keyif alıyorum. Bu harika bir denge. Her ikisinin de genel kondisyon için önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Koşmayı ve spor salonunda ağırlık kaldırmayı seviyorum. Bu sağlam bir rutine benziyor. Çalışmak için tercih ettiğiniz bir zaman var mı? Sabahları çalışmayı tercih ederim. Tüm günüme enerji veriyor. Buna hayranım. Sabahları motive olmakta genellikle zorluk çekiyorum. Alışmak biraz zaman alıyor ama buna değer. Belki de sabah egzersizlerini denemeliyim. Ders 31. Gece sırları. Bahçe sadece geceleri görünüyor. Kulağa gizemli geliyor. Hava karardıktan sonra orada ne olur? Tom her gece bu gizli bahçeyle ilgilenmek için gizlice dışarı çıkıyor. Ne kadar ilgi çekici. Orada ne büyüyor? Yalnızca ayısında açan nadir çiçekler yetiştiriyor. Vay, görülecek büyülü bir manzara olsa gerek. Evet, geceleri renklerin daha da canlı olduğunu söylüyor. Bunu görmeyi çok isterim. Kulağa büyüleyici geliyor. Belki bir gece ona katılıp bunu birlikte deneyimleyebiliriz. Ders 32. Anlamlı konuşmalar. Ona ne ifade ettiğimizi açıklamak için zaman harcıyoruz. Bu önemli. Açık iletişim anlayışı güçlendirmeye yardımcı olur. Evet,
Burada olmaktan ve bizden bir şeyler öğrenmekten keyif aldığını söylüyor. Bu harika. Bu onun deneyime değer verdiğini gösterir. Samimi bir atmosfer yaratmanın daha fazla soruyu teşvik ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Topluluk ve aidiyet duygusunu geliştirir. Onunla bilgi ve tecrübelerimizi paylaşabildiğimiz için mutluyum. Ben de. Bu süreçte ikimizin de hayatını zenginleştirir. Bu anlamlı sohbetlere devam edelim. Ders 33 plan yapmak. Bir plana benziyor. Yarın öğleden sonra orada buluşalım. Olur mu? Evet, bu benim için mükemmel çalışıyor. Ne zaman önerirsiniz? Öğleden sonra ikiye ne dersin? Bu bize sohbet etmek için bolca zaman veriyor. Kulağa harika geliyor. Sana yetişmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Birlikte rahat bir öğleden sonra geçirmek her zaman güzeldir. Kesinlikle. Toplantımız için aklınızda spesifik bir şey var mı? Yaklaşan projelerimizi tartışabileceğimizi ve fikirlerimizi beyin fırtınası yapabileceğimizi düşündüm. Bu harika bir fikir. Düşüncelerimi paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Mükemmel. O zaman görüşürüz. Ders 34 harika strateji. Umarım projenizde her şey yolunda gider. Teşekkürler. Genellikle ne kadar sürer? Değişebilir ancak genellikle birkaç hafta sürer. Bu o kadar da kötü değil. Ona göre plan yapacağım. İyi bir fikir. Düzenli kalmanıza yardımcı olur. Evet, takip etmek için bir kontrol listesi yapacağım. Bu harika bir strateji. Henüz başlamadın mı? Biraz ama bu hafta sonu daha çok dalacağım. Mükemmel. Eminim harika iş çıkaracaksın. Ders 35 kalabalığı takip etmek. İnsanların aynı şekilde davranmasına neden olan şey nedir? Başkalarının yaptıklarını takip etme eğiliminde olmanız ilginçtir. Evet, sosyal etki oldukça güçlü olabilir. Kesinlikle. Bazen sürü zihniyetine benziyor. Bunun içgüdüsel mi yoksa öğrenilmiş bir davranış mı olduğunu merak ediyorum. Muhtemelen her ikisinin bir karışımı. Sosyal resme bir rol oynar. Doğru. İnsan davranışını incelemek büyüleyici. Kabul ediyorum. Psikoloji pek çok içgörü sunar. Bu konuda daha fazlasını okumayı çok isterim. Ders 36 oyun stratejisi. Takim'in bu sezon stratejisi güçlüydü. Kesinlikle. Nasıl adapte oldukları etkileyici. Basarilay'ın anahtarının iletişimleri olduğunu düşünüyorum. Evet, ekip çalışması gerçekten fark yaratıyor. Son maçı gördün mü? Çok şiddetliydi. Yaptım. Son dakika golü heyecan vericiydi. Beni koltuğunun kenarında tuttu. Aynı şekilde. Canlı maçları izlemeyi seviyorum. Ben de. Atmosfer gibisi yok.